Bilindiği gibi 404 yılında Atina'da bir oligarşik darbe olmuş ve oligarşik yöneticiler iktidara gelmişti. Bu oligarşik darbeyi yapanlardan ve başı çekenlerden birisi Sokrates'in öğrencisi ve Platon'un dayısı olan Kritias'tı. 30'lar tiranlığında yer alan Kritias, Atina'yı Sparta'ya teslim etmeyi de düşünen ikinci bir kuşak sofisti. Bilindiği gibi Kritias'ın da başında olduğu bu 30'lar tiranlığı 1500 tane demokratın ölümüne neden olmuştu. 1500 demokratı öldürmüşlerdi. Darbeden bir yıl sonra iktidarı tekrar ele geçiren demokratlar Sokrates hakkında birkaç vatandaşın suç duyurusu bulunması nedeniyle dava açarlar. Dava kabul edilir ve mahkeme süreci başlar. Bilindiği gibi Platon Sokrates savunmasında olayı kendi perspektifinden yansıtmıştır. Ben bu konuda Platon'u güvenilir bir kaynak olarak görmüyorum. Dolayısıyla bir ölçüde Hegel'in de düşüncelerine başvurarak Sokrates'in ölümü meselesini bir ölçüde açıklığa kavuşturmak istiyorum. Şimdi mahkemede Sokrates suçlu bulunur. Neden suçlu bulunur? Mahkemeye göre Sokrates gençleri demokratik ilkelere, demokratik anayasaya, demokratik düzene kışkırttığı için suçlu bulunur. Fakat suçu ölüm cezası değil. Suçlu bulunduktan sonra eskiden şöyle bir gelenek vardı. Yargılananın kendisi cezasını kendi seçme hakkına sahipti. Ya para cezası ödüyorsun ya da sürgüne gidiyorsun. Fakat Sokrates ikisini de kabul etmez. Parayı da ödemek istemez, sürgüne de gitmek istemez. Ve daha ileri gider. Yani suçunu kabul etmediğim gibi daha ileri gider. Mahkemeyi saymaz. Mahkemeye kafa tutar. Yani neredeyse siz kim oluyorsunuz da beni yargılıyorsunuz demeye getiriyor. Yani bu tavrı ve mahkemeye saygısızlığı nedeniyle mahkeme sonuçta onu ölüme mahkum eder. Mahkemenin kararlarını kabul etmek istemediği için ölüme mahkum edilir. Sokrates'in ölüm meselesinin kısmen açıklığa kavuştuğunu düşünüyorum. Bahsetmişken kısaca birinci kuşak sofistlerle ikinci kuşak sofistler arasındaki farkı kısaca burada belirtmek istiyorum. Şimdi birinci kuşak sofistler genellikle demokrasinin zeminini hazırlayan, demokratik düşünceyi savunan, aristokratik kültüre ve geleneklere karşı olan sofistlerdi. Bu birinci kuşak sofistlerin başını çekenlerden Protagoras bir de Prodikos'tu. İkinci kuşak sofistler ise işte demin bahsettiğim Kritias, Platon'un dayısı, ikinci kuşak Sparta düzenine, oligarşik düzene sempati duyan ve demokrasiden nefret eden biri Kritias. İkinci kuşak sofistlerin dayandığı ilke ise güçlü olan haklıdır. Yani güçlü olanın yanında yer almayı tercih etmişlerdir. Demokrasiden etkilenen ama aristokratik kültürden kurtulamayan insanlardı. O dönemde gelişmekte olan iki devlet var. Birincisi Makedonya, ikincisi de Roma devleti. Bilindiği gibi Makedonya kralı 2. Filip zamanında yani milattan önce 338 yılında Filip Yunan ortak sitelerine karşı bir savaş yürütür. Yani tüm Yunan ordularını yenilgiye uğratır. Böylece polislerin egemenliğine son verir. Fakat ilginç olan şudur, Yunan kent devletlerinin egemen sınıfları iç savaştan çekindikleri için iç savaşta mülkiyetlerini kaybedeceği korkusuyla Makedonya'nın yönetimini
severek kabul ediyorlar. Antik Yunan sitesine ne zaman son verildi? Yani Antik Yunan uygarlığı ne zaman sona erdi? Daha sonraki süreçte bilindiği gibi Roma ile Makedonya arasında savaşlar oldu. Yani Yunanistan önce Makedonya'nın egemenliği altına girmişti. Fakat daha sonraki Roma ile Makedonya arasında savaşlar yaşandı. Milattan önce 215 ile 171 arasındaki savaş yaşanmıştı. Bu uzun savaşlar sonucunda Roma Makedonya ordularını yıpratmıştı ve sonuç olarak şu söylenebilir. Milattan önce 150 yılında Makedonya, milattan önce 146 yılında ise Yunanistan Roma'nın bir eyaleti haline geldiler ve böylece antik Yunan kent devletlerinin dönemi kapanmış oldu. Çöküş sırasında yeni ideolojiler ortaya çıktı. Antik Yunan'ın çöküş evresinde esas olarak 3 türlü görüşün, 3 türlü düşüncenin ortaya çıktığı ileri sürülüyor. Birincisi kinikler denilen eğilim, bu Sokrates'te kısmen var olan eşitlikçi geleneği sürdürenler. Bilindiği gibi Sokrates düşüncesinde hem eşitlik hem eşitsizlik düşüncesi vardı. Bu kinikler eşitlik düşüncesine ağırlık verenlerdi. Ve bunlar polis sistemindeki eşitsizliğe tepki göstermeye başladılar. Fakat tepkileri şu oldu: politikaya ilgisizlik ve yaşama küskünlük, yani kendi içine çekilme. Bunlardan biri, kiniklerden birisi de Sinoplu Diogenes'ti. Diogenes'in genellikle kozmopolit görüşler savunduğu, ileri sürdüğü belirtiliyor. Çöküş döneminde ortaya çıkan ikinci eğilim ise epikürçülüktür. Şimdi bilindiği gibi epikürçülük de genellikle insanların mutluluğu ve dostluğunu savundu. Artık değiştirecek bir şeyleri olmadığı için insanlar arasında dostluk ve mutluluk, tabii şu soru aklıma geliyor: dostluk ve mutluluk kimin için isteniyordu? Bilindiği gibi epikürcüler şundan hareket etmişti. 3 temel istek var. Doğal ve zorunlu olanlar. Nedir bunlar? Doğal ve zorunlu olanlar: yeme, içme, uyuma. Bunlar doğal ve zorunlu. İkincisi doğal olan ama zorunlu olmayan istemler. Nedir mesela? Yani cinsellik doğaldır ama zorunlu değil. Cinsellik olmadan aylarca yaşayan insanlar var. Bir de epikürcülere göre ne doğal ne de zorunlu olan şeyler vardır. Onlara göre bunlar lüks. Dolayısıyla epikürcülük Antik Yunan'ın çöküş döneminde ortaya çıkan ikinci büyük fikir akımı. Üçüncü fikir akımı ise Stoa felsefesi. Birçok eğilimleri kendi içerisinde barındıran bir felsefi akım. Bunların en temel nitelikleri içsel özgürlüğü aramak. Yani insan dışarıda belki dış koşullar zordur, fakat iç dünyasında özgür olabilir. İç dünyaya giderek özgürlüğünü kazanabilirsin. Dış dünyayı değiştiremeyeceğine göre yapman gereken şey iç dünyanda özgürlüğü araman. Ve bunlar kısmen kozmopolitik görüşleri savundular ve Stoa felsefesi daha sonradan Roma İmparatorluğu'nun çıkarlarına uygun bir felsefe haline gelerek Stoa felsefesi Roma'da devam etmeye başladı. Umarım bakış açınızda ufak bir değişim sağlamayı başarmışımdır. Şimdilik bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Görüşmek üzere.